Bu videoda Outlander'ın çekildiği İskoçya'daki mekanları size göstermeye çalışacağız. Ve ilk lokasyonumuz tabii ki de olmazsa olmaz Lallybroch Kalesi, yani aslında gerçek adıyla Mytop Kalesi. Burası Edinburgh'a gerçekten çok yakın bir mesafede bulunuyor ve giriş ücreti yaklaşık kişi başı 7,5 pound. Geldiğiniz zaman kalenin etrafında gezebiliyorsunuz, fakat kalenin içine girebilmek maalesef mümkün değil. Bildiğiniz üzere burası aslında Fraser'ların evi. Mackenzie'lerin evi ise Lioch Kalesi, yani gerçek adıyla Duncastle. Duncastle buradan yaklaşık 1 saat mesafede yer alıyor. Aslında oraya da gitmeyi çok istiyorduk. Size göstermeyi çok isterdik. Fakat bugün hava şartları nedeniyle kapalı olduğu için gidemeyeceğiz. Ama eğer gitmek isterseniz orası da dediğimiz gibi Edinburgh'a yaklaşık 1 saat mesafede. Bildiğiniz üzere Lallybroch Kalesi'nin dizideki sakinleri Jamie, Claire, Jamie'nin kız kardeşi Janet ve kocası Ian ve de ilerleyen sezonlarda Roger ve Brianna. Giriş kapısında bu karakterlere ait posta kutularını görebilirsiniz. Dizide Blackjack Randall'ın Jamie'yi kırbaçladığı ve Fort William olarak gösterilen yerse Blackness Castle. Blackness Castle, Lallybroch Kalesi'ne yaklaşık olarak 10 dakika mesafede. Geldiğimizde ne yazık ki hava şartları sebebiyle kale ziyarete kapalıydı. Şu anda 1. sezonda Inverness olarak gösterilen kasabadayız. Falkland'dayız. Burası çok küçük bir kasaba. Dizide de Inverness olarak gösteriliyor. Arkamda gördüğünüz otel 1. sezonda ilk bölümlerde Claire ve Frank'in kaldığı otel ve şurası da Frank'in Jamie'nin hayaletini gördüğü yer. Burası Outlander fanları için gerçekten inanılmaz bir yer ve aynı zamanda da Falkland çok tatlı bir kasaba. Bizim de çok hoşumuza gitti. Burası da Claire'in yürüyerek dolaşırken camda vazoları gördüğü antikacı dükkanı. Edinburgh'daki ilk durağımız dizide Jamie'nin matbaası olarak gördüğümüz yer. Royal Mile'dan Holyrood Palace'a doğru yürürken yol üzerinde gördüğünüz bu Bakehouse Close'dan içeriye doğru girdiğiniz zaman karşınıza çıkacak. Hadi gidelim. Dizide Inverness olarak gösterilen yerin aslında Falkland kasabası olduğundan bahsettik. Gelin gerçek hayattaki Inverness şehrine birlikte bakalım. Inverness, Highlands'ın başkenti. Highlands'e geldiğiniz zaman mutlaka Inverness'e uğramanız lazım. Bizim Inverness gerçekten çok hoşumuza gitti. Aslında küçük bir yer olduğu için çok büyük beklentiyle gelmemiştik. Highlands kültürünü gerçekten tam olarak hissedebiliyorsunuz. Her yer gerçekten eski tarihi mimarisini korumuş. O yüzden de buraya geldiğiniz zaman 1-2 saat ayırabilirsiniz. Ama Inverness'le ilgili çok önemli bir özellik var. O da çok yakınında olan Culloden Savaşı'nın olduğu meydan. Buraya geldiğiniz zaman zaten oraya yarım saatte ulaşabilirsiniz. Outlander fanları için dizinin en önemli kısmı da zaten Culloden Savaşı. O yüzden burası aslında dizi için en anlamlı yer. Dizide de daha önce gördüğümüz gibi buraya Claire geliyordu ve "Rest in Peace Soldier" diyordu. Biz de o zaman "Rest in Peace Soldier" diyerek devam edelim. Bu
savaşta sadece Jacobite askerleri değil, aynı zamanda aileleri ve çocukları da ölüyor. Çünkü beraberinde yanlarında getiriyor klanlar. Ve daha sonra bu ölen aileler için burada gördüğümüz bu anıtı yapıyorlar. Bu savaşın aslında çok önemli olmasının sebebi, bu savaştan sonra İskoçların Highlands kültürü tamamıyla yasaklanıyor. Gaelic dilini kullanmaları, gayda çalmaları, kilt giymeleri ve tartan deseni kullanmaları uzun yıllar boyunca yasaklanıyor. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde burada 700'den fazla Jacobite askeri ölmüş ve savaş sonunda yaklaşık 1500 askerin öldüğü tahmin ediliyor. Savaş bittikten sonra burada ölenleri gömmek için Inverness'ten askerler gönderiyorlar. Fakat askerlerin durumu o kadar kötü ki kimin hangi klana ait olduğu bile belli değil. Bu yüzden savaştan yaklaşık 130 yıl sonra buraya klanlar için anıt mezar taşları dikiyorlar. Kimin tam olarak burada bulunduğunu bilemedikleri için de karışık klanlar için bu şekilde Mixed Clans isimli mezar taşı da dikiliyor. Savaş meydanında görmüş olduğumuz bu kırmızı ve mavi bayraklarsa İngiliz askerlerinin ve Jacobite askerlerinin bulunmuş olduğu savaş saflarını gösteriyor. Şimdi Craigna Doon'a geldik. Burası dizide gerçekten taşların olduğu yer. Ama maalesef taşları kaldırmışlar buradan. Zaten bildiğimiz kadarıyla dizi için buraya ekstra getirmişlerdi. Ama eğer yolunuz düşerse uğrayabilirsiniz. Manzarası çok güzel. Ama dediğimiz gibi maalesef taşlar yok. Onları göremiyorsunuz. Burası aslında Outlander'daki Craigna Doon, yani zamanda yolculuk yapılabilen taşlara ilham vermiş gerçek taşların olduğu yer. Halk arasında gerçekten inanılan, burada geceleri perilerin dolaştığı ve bu taşlara dokunulursa periler diyarına geçilebildiğiymiş. Yani aslında bu gerçekten burada İskoçya'da yerel halkın inandığı bir hikaye. Sadece dizide olan kurgusal bir şey değil. Burası yaklaşık aslında 4000 yıl önceye dayanan yığma bir mezarlık. Bu bölge Culloden Savaş Meydanı'na gerçekten çok yakın. O yüzden söylentiye göre orada yaralanan askerlerin bazıları buraya kaçıp burada saklanıp bazıları burada ölmüş. Yine söylentilere göre geceleri burada aslında o zaman ölen askerler dolaşıyormuş ve gelenler görebiliyormuş. Bunlar İskoçya'daki bazı halk inanışları. Şimdi Outlander'da Harvard olarak gösterilen yerdeyiz. Burası aslında Glasgow Üniversitesi, Harvard Üniversitesi değil. Ama dizide biz burayı Harvard Üniversitesi olarak görüyorduk. Burada Brianna, Frank ve Claire'in Harvard'da birlikte yürüdükleri sahneler vardı. Oradan hatırlayacaksınız. Burası Harvard değil ama geçen sene Harvard'a da gitmiştik. Gerçekten mimari olarak da benzediği için dizide kullanılmış olmasını anlayabiliyoruz. Dizide Frank ve Claire'nin evlendiği bina aslında halen günümüzde kullanılmakta olan Glasgow Belediye binası. Videomuz burada sona eriyor. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve de yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.